Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Bobby Fischer'la Efim Geller arasında 1962 adaylar turnuvasında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. Analizimize geçmeden önce videolardan memnunsanız like atmayı, Bobby Fischer hakkında olabilir, Efim Geller hakkında olabilir ya da 1962 adaylar turnuvası hakkında olabilir. Yorumlarınız varsa da yorumlar kısmında bekliyorum. Ve de içeriklerden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek isterseniz analizimize başlayalım. Şimdi Fischer beyazlarda, Efimgeliler siyahlarda. Fischer E4'te başladı. C5, at F3 ve D6 hamlesinden sonra burada Sicilya savunmasını görüyoruz. Ve D4 hamlesi oynandı Fischer tarafından. CD4'ten sonra burada at D4 hamlesi geldi. Açık Sicilya'yı oynamayı tercih etti diyelim Geller için. Peki devamında ne oldu? At F6 oynandı. At C3 ve at C6 hamlesinden sonra burada klasik varyanta doğru gidiyoruz aslında ama şimdi Fischer'in yapacağı önemli hamle. Burada fil C4 hamlesi, daha doğrusu oyunu şekillendirecek olan hamle. Fil C4 hamlesinden sonra Sozin atağa artık geçmiş olduk. Burada şimdi baktığınızda iki tane hamleniz var. Ya vezir B6 yapıp anti Sozin'le devam edeceksiniz ya da E6 hamlesiyle ki zaten Efimgeller'in de devam ettiği bu hamle E6 hamlesiyle de Taymanov varyantına doğru gidiyoruz aslında ufaktan. Peki burada şimdi Fischer ne yapmayı tercih etti? Fil B3 çekmeyi tercih etti. Shevchennigen öyle bir varyant var, söyleyemiyorum, kusura bakmayın. Ondan devam etmeyi tercih etti. Schwenen Scheveningen, evet. Bu varyanttan devam etmeye yaptı, tercih etti. Burada fil E7 hamlesinden sonra ise kısa rok geldi. At D4, vezir D4'ten sonra burada kısa rok hamlesi oynanmış oldu. Şimdi baktığımızda burada Fischer'ın yapabileceği aslında çok da fazla bir hani üstünlük veren hamle yok. Burada ufak tefek hamlelerle devam etmemiz lazım. Bu hamleler kale D1 olabilir, F3 olabilir. Burada Fischer aslında bilgisayarın beğenmedi ama benim hoşuma giden bir hamleyi yapmış oldu. Bu hamle F4 hamlesi. Şimdi F4 hamlesiyle siz bir hamle kazanmış oluyorsunuz. Aslında bu hamlenin merkeze de bence bir faydası oluyor. Ve bilgisayar şu anda Efim Geller'in oynadığı hamleyi, yani B6 hamlesini çok beğeniyor ve aslında bu B6 hamlesinden ötürü bu konumu siyahlara döndürmüş oluyor. Peki F4'ün ne faydası var diye düşündüğümüzde aslında oyun ortasında birazdan bunun faydasını görmüş olacağız. Şimdi şah H1'den sonra fil A6 oynandı. Kale F3, D5 ve burada şimdi maalesef F4'ün bence biraz doğasına aykırı mı desem, hani biraz F4'te ters düşen bir hamleyi yapıyor Fischer. Ben burada E5 beklerken yani incelerken açıkçası şaşırdım. Burada Fischer E'de 5 almayı tercih ediyor ve gerçekten konumunu çok kötü bir hale getirmiş oluyor. Efim Geller şimdi fil C5 gibi bir hamle oynadı. Bu hamle muhteşem bir hamle ve Fischer şu an kayıp konumda aslında baktığımızda. Peki başka nasıl devam edebiliriz? Yani bitti mi maç? Hayır, maçımız bitmedi. Burada devam edeceğiz. Vezir A4 ile oynayabilirsiniz. Yani burada ne bileyim vezirle oynayacaksınız zaten. Vezir D1'de çekebilirsiniz. Vezir E5'te oynayabilirsiniz. Fischer vezir A4'ü tercih etti. Fil B7. Dikkat ediniz, konum 2.3'e geldi. Fischer buradan bu oyunu nasıl döndürecek diye düşünüyoruz. Aslında döndürebiliriz. Şimdi fil E3 oynandıktan sonra E'de 5 geldi. Ve fil D4 hamlesinden sonra burada şimdi beklediğimiz hamle geliyor. Yanlış hamle yani aslında. Efimgeliler burada en doğru hamleyi bulamıyor. Buradaki en doğru hamle A6 hamlesi. A6 hamlesiyle vezire ufaktan bir böyle bir sıkıştırma gibi bir, nasıl diyelim, hamle yapıyorsunuz. Yani veziri sıkıştırma hamlesi yapmış olacaksınız aslında. Yani onun hazırlığını yapıyorsunuz. Burada şimdi bakıyorum ne oynadı Efimgeler? Kale E8 oynadı. Şimdi kale E8 burada
soru işareti çekmiş olsa da sizin burada oynayabileceğiniz en iyi ikinci hamle. Aslında konum o kadar hassas bir durumda şu anda. Peki Fischer nasıl devam etmeli diye bakıyorum. F5 ile devam edebilir ya da kale D1 ile devam edebilir. F5 en kuvvetli hamle olarak gözüküyor. Şimdi kale D1 yaptığımızda da yine makine soru işareti çekti. Neden ikinci hamle soru işareti çekti diye düşündüğümüzde buradaki hassas durum F5 yapmanız gerektiği. Kale D1 yaptığınızda şimdi burada tekrar yanıtınız A6 gibi bir hamle oluyor. Burada veziriniz yine sıkışmaya doğru gidiyor ve bu biraz sıkıntılı bence. Buna bir tedbir almamız lazımdı diye düşünüyorum. Hani bu şey olabilir. Ne gibi bir tedbir alabiliriz? Önce fili değişip işte BC5'ten sonra burada veziri nasıl kaçabiliriz diye düşünüyorum. Vezir B5'te fili tehdit ediyorum. Bir şekilde buradan F1'e ya da D3'e dönebilirim. Bu aslında benim düşündüğüm bir varyant olabilir. Belki yanlış da olabilir. Ama veziri buradan kurtarmaya çalışmamız bence daha sağlıklı olacaktı. Peki şimdi burada Efimgeller nasıl devam etti? A6 ile mi devam etti? Hayır. At G4 ile devam etti. H3 hamlesinden sonra burada vezir H4 geldi. Kale D F1. Dikkat ediniz, burada ince bir hamle var. Kale D F1 yapmasaydınız, örnek veriyorum, ben işte vezir D7 gibi bir şey oynayayım diye düşündüğünüzde burada biraz sıkıntılarla karşılaşmaya başlayacaktınız. Fil D4'ten sonra burada vezir G4 oynadığınızda kale E1, zaten burada artık kale F1 yapmazsanız da sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Kale F1 aldığımda kale F1, vezir G4, H4'ten sonra ben bu konumu siyahlar için çok beğeniyorum. Beyazlar kesinlikle bence burada sıkıntılı bir durumda kalıyor. Ama burayı çok konuşmaya gerek yok. Burada kale D-F1 oynayarak Fischer aslında oyun gücünü burada belli etmiş oldu. Buna müsaade etmesine gerek kalmadı. Şimdi burada fil D4 oynandıktan sonra vezir D4 oynandı. Kale A D8 hamlesi bence kritik bir hamle. Çünkü biz Fischer tarafından baktığımızda burada bir üstünlük elde etmiş oluyoruz ve at D5, fil D5, fil D5'ten sonra at F6 oynandı. Dikkat ediniz, filimiz açmazda. Kaçamıyoruz. Vezirimiz arkada. Ne oynamalıyız? En doğru hamleyi ve tek doğru hamleyi C4'e oynamalıyız. Kale D7, kale E3 hamlesinden sonra kale E D8 ve burada benim mantıklı gördüğüm hamle kale E5 hamlesi olabilir. Ve kale D1'de aslında destekleyebilirsiniz. Bir şekilde yapılabilecek bir hamle. Yani burada kalelerle oynamanız daha sağlıklı. Ama burada Fischer vezir E5 oynamayı tercih etmiş. Şimdi vezir E5'in amacı şöyle bir durum olabilir. Burada E8'in, yani burada şah kanadında piyonlar kapalı olduğu için şahı mat etmeye çalışmak olabilir. Tabii fili nasıl sökeceksiniz diye sorduğunuzda Eee, aslında özür diliyorum. Atı nasıl sökeceksiniz diye şey yaptığınızda, düşündüğünüzde burada bir takım soru işaretleriyle karşılaşıyorum. Onun o yüzden mantığını tam olarak anlayamadım. Şimdi devam edelim. H6 hamlesinden sonra fil F3 oynandı. Kale D2, B4, kale F2, kale E1 hamlesinden sonra maalesef tekrar konum eşitliğe gelmiş oldu sevgili arkadaşlar. Peki burada ne oynamalıyız? Kale E8 gibi bir hamleyi oynamalıyız artık. Burada daha deminki vezir E5'in hamlesinin vezir E8 ile alakalı bir durum olduğunu anlayabiliyoruz. Ama maalesef Fischer bu durumu biraz kaçırdı diye düşünüyorum. Çünkü artık H6 oynanmıştı burada. Ee, Kale F3 hamlesi oynanacak burada ama baktığımda kale F3 hamlesi yanlış bir hamle ve aslında Fischer'ın lehine döndüren bir hamle oldu. Kale F3 hamlesinden sonra kale E8, vezir E8 muhteşem bir hamle. Şimdi daha demin dedim vezir E8'i artık yapamıyorsunuz diye düşündünüz ama burada artık vezir E8 almanız şart oldu. Çünkü at E8'den sonra kale E8 oynandığında
şah h7 ve baktığımda 2 kale bir vezir. Yani vezirin daha kuvvetli olması muhtemel bir durum diye düşünebiliriz. Ama hayır. Burada kaleler daha kuvvetli. Dikkat ediniz, burada 3'e 2'lik bir piyon üstünlüğü var. Bunu kesinlikle kullanacağız. Bunu kesinlikle es geçemeyiz. Peki Fischer kullanabilmiş mi? Pek tabii kullanmış. Bu vezir E8 hamlesinden sonra gelişen durumlara bakalım. Şimdi şah h7'den sonra C5 oynandı. Vezir F6, kale E1, BC5, BC5'ten sonra vezir B2 hamlesi geldi. Kale FF1, vezir A2, C6, vezir A5, kale C1, vezir C7, kale F D1. Baktığımızda konum iyice kötüleşiyor siyahlar için. Artık burada neden terk etmiyor diye düşünebilirsiniz. Burada bir tehlikeli piyon olasılığı var çünkü. Bu A piyonu bizler için hala tehlikeli olabilir. Efimgeller tabii ki bunu değerlendirmeye çalışacak. G5 hamlesinden sonra FG5 oynandı. Şah G6, GH6, Şah H6'dan sonra burada kale D6 oynandı. Kale D6 muhteşem bir hamle. Kale D6 hamlesini siz burada artık kesinlikle engelleyemezdiniz. Çünkü vezirle alırsanız zaten C7, C8 sürüp vezir çıkacağım. Bu hamleden sonra artık neden terk etmiyor diye hala düşünüyorum. Neden terk etmiyor? Hala A piyonu var çünkü. Potansiyel erimiz. Siyahlar için en azından yani. Potansiyel bir er olduğu için bu piyonu şu anda tutuyoruz. Peki şah G7, kale D4, şah G6 hamlesinden sonra kale A4 oynadığımızda burada efimgeller neden terk etti diye artık düşünmek zorunda kalıyoruz. Çünkü piyonu artık tutamıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Burada kale A4'ten sonra dediğim gibi efimgeller terk etmiş. Şimdi düşünebiliriz neden terk etti. A5 sürseniz kale A5 alma vezir A5 alsanız zaten piyonu süreceğiz. Peki sürmedik diyelim ki ne bileyim burada zaten şah F5 gibi bir hamle öneriliyor ama tekrar kale A7 vezir A7 C7 ile devam edebiliyorsunuz. Burada farklı bir şey göremiyorum artık. Ve Efimgeliler de bunu görmüş olacak ki artık kendisi terk etmiş maçı. Eee, Kesinlikle muhteşem olduğunu düşündüğüm bir maç oldu. Biraz rahatsızım bu arada kusura bakmayın. Ama Fischer bu maçıyla beni biraz iyileştirmiş oldu diyebilirim. Çok güzel bir maç çıkarmış gerçekten. Diyelim. Umarım analizi beğenmişsinizdir. Umarım elimden geldiğince Fischer'ın bu maçını analiz edebilmişimdir. Elimden geldiği kadar kaliteli maçlar çıkarmaya, kaliteli maçları sunmaya çalışıyorum. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Eee, O zaman videomuzu kapatalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Fischer hakkında olabilir, FMG'ler hakkında olabilir. Düşünceleriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve de tabii ki eleştirileriniz yani yapıcı eleştirileriniz varsa da bunları da yorumlar kısmında bekliyorum. Ve de içeriklerimden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek videoyu kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Satrançta kalın.